İnsanların egemen olduğu Antroposen çağı. Yerkürenin tarihi çeşitli jeolojik zamanlara bölünerek ele alınır. Jeoloji biliminin bir kolu olan stratigrafi, yer kabuğunu oluşturan katmanları jeokronolojik birimlere ayırarak inceler. Yer kabuğunun oluştuğu evreleri araştıran bilimsel bir otorite olan Uluslararası Stratigrafi Komisyonu en son bilimsel verilere dayanarak bu ölçeklerin sınırlarını çizmekle görevlidir. Komisyonu, iklim değişikliği problemi bağlamında en çok meşgul eden sorulardan birisi, içinde bulunduğumuz jeolojik devir olan Holosen'in sona erip ermediğidir. Antroposen terimi ilk kez Paul Crutzen ve E.F. Stoermer tarafından 2000 yılında dillendirildi. Ve 2002 yılında Nature adlı bilimsel yayındaki makalede yer aldı. Crutzen ve Stoermer, içinde bulunduğumuz jeolojik zaman diliminde bir süredir insan faaliyetleri yüzünden yer sistemleri döngülerinde, örneğin karbon döngüsü, nitrojen döngüsü, meydana gelen düzensizliklerden bahseder. Bu düzensizliklerden birisi de insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Okyanusların asidifikasyonu, habitat ve biyoçeşitlilik kayıpları, topraklardaki eşi benzeri insanlık tarihinde görülmemiş kimyasal ve fiziksel değişimler de bu düzensizliklerden sadece bazılarıdır. İnsanoğlunun yer kabuğunda doğanın diğer güçleri kadar ve hatta daha fazla etki bıraktığı bu yeni zamanın isminin Antroposen olması gerektiği savı bu nedenle ortaya atıldı. 2002'de Nature dergisindeki makalesiyle Antroposen terimini literatüre sokan Crutzen'e göre Antroposen, içinde bulunduğumuz jeolojik devir olan Holosen'den çıkmakta olduğuna ve bu çıkışın büyük ölçekte insanları etkileri sebebiyle insanlığın başlı başına küresel çapta belirleyici gücü olan biyolojik, kimyasal ve jeolojik bir aktör haline gelmesi sebebiyle gerçekleştiğini öne süren döneme denk düşüyordu. Crutzen, yayınladığı makalede Antroposen'in başlangıcını 18. yüzyılda buhar motorunun James Watt tarafından keşfedilmesinden bu yana geçen zamanda sanayi devriminin gerçekleşmiş olması ve bu devrimin enerjisini sağlayan fosil yakıtların orantısız tüketimine bağlamaktadır. Ancak bu konuda hala tartışmalar sürmekte. Virginia Üniversitesi'nden paleo iklim uzmanı William Rudiman, 8000 yıl kadar önce tarımın icat edilmesiyle Antroposen'i başlattığımızı belirtiyor. Bazı bilim adamları ise miladın radyoaktivitenin keşfi olduğunu söylüyor. Birçok bilim adamı ise Antroposen devrinin henüz başlamadığını savunuyor. Peki gerçekten de Antroposen yeni bir devreye isim olabilecek özelliklere sahip mi? Bu soruyu cevaplayabilmek için son 10.000 yılda dünyada neleri değiştirdiğimizi görmemiz ve bu değişikliklerin gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını tartışmamız gerekir. Şu an kullanmakta olduğumuz jeolojik takvim, gezegenimiz büyük ölçüde etkilemiş olayların izlerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin Ordovisiyen döneminde 495-440 milyon yıl önce deniz seviyesinin düşmesi ve küresel soğuma dünyayı bir buzul çağına sokarak kütlesel bir yok oluşa sebep olmuştur. Bu olay Ordovisiyen döneminin bitirip Silüryen dönemini başlatmıştır. Peki bu kadar büyük doğa felaketlerinin insan eliyle gerçekleştirilmesi mümkün mü? Antroposen çağın başlangıcını gösterecek yerlerden biri de nehir ağızları olabilir. Buralarda toplanan balçığın alt üst olması daha az muhtemel. Örneğin İskoçya'daki Clyde Nehri'nin ağzında her yılın birikintisi rahatlıkla görülebilir ve Antroposen çağı belirgin çizgi halinde kendisini gösterebilir. Çamur ve balçık göl ve okyanus diplerinde de birikir. Kanada'nın Ontario bölgesindeki
Crawford Gölü'nün dibinde toplanan balçık da yıllık sanayi kirliliğini ayrıntılı olarak görülebiliyor. Ancak okyanus tabanındaki balçığa ulaşmak ve buradan çıkarıp yüzeyde incelemek ve bunu 70 yıl gibi kısa bir zamanda oluşacak ince bir katman için yapmak oldukça zor. Waters, çıkarma işlemi sırasında katmanların bozulabileceğini ve yanlış sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Bu nedenle en doğrusu bu birikintilerin sabit ve katı haldeki izini karada bulmak olabilir. Waters'a göre buna en uygun yerlerden biri Paris'teki kanalizasyon bağlantıları. 300 yıllık bu kanallarda ince tabakalar halinde kalker birikintileri oluşmuş ve bunlar bakır ve kurşun gibi metaller içeriyor. Dünyada insan eli değmemiş yer kalmadı. Ama Waters'ın gösterdiği favori seçeneklerden biri Karayipler'deki mercanlar olabilir. Mercanlar üzerinde her yıl bir tabaka birikmekte ve bu tabakaların içinde yer alan kimyasallar atom bombası testlerinden atmosferdeki karbondioksit seviyesine kadar insan aktivitesine dair ipuçları içeriyor. Ancak bütün bu adayların önemli bir dezavantajı olduğunu söylüyor Waters. Jeoloji toplulukları daha önce hiç bu tür yerleri jeolojik çağlar arasındaki ayrımın verilerini içeren noktalar olarak belirlememişti. Bu nedenle en uygun olanın belirlenmesi için bu konuda oy kullanacak insanlar arasında böyle bir tartışma başlatılması yararlı olurdu. Araştırmacılar hem modern ekosistemler üzerinde yaptıkları çalışmalarla hem de fosil kayıtlarını kullanarak bitki ve hayvan topluluklarının zamanla değişimini incelemişler. Sonuçlar yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bitki ve hayvan topluluklarında ayrık türlerin görülme sıklığının yüksek olduğunu, ancak 6000 yıl öncesinde bu durumun değiştiğini gösteriyor. Geçmişte dünyada meydana gelen çevresel değişikliklerle ilgili bilgilerimiz bu durumun iklime bağlanamayacağını gösteriyor. Araştırmacılara göre 6000 yıl öncesinde bitki ve hayvan topluluklarında görülmeye başlanan değişimin ana nedeni insan faaliyetleri olmalı. 6000 yıl öncesi insanların tarıma daha fazla bağımlı olmaya başladıkları döneme denk geliyor. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar bu dönemde bitki ve hayvan topluluklarında görülmeye başlanan değişikliklerin insanların çevrede sebep oldukları değişikliklerden kaynaklandığına işaret ediyor. Jeologlar bu tür kararları alırken çok dikkatli davranıyor ve uzun bir süreç işletiyor. Bu nedenle Waters ve ekibi oy kullanacak kurumların aşina olduğu oluşum ve süreçleri tercih ediyor. Bu alanda son söz sahibi Uluslararası Jeolojik Birimler Derneği.